Hocam. Çiçekler açmışsınız. Nar çiçeği giymişsiniz. Yaz geliyor ya şimdi. Yaz mı geliyor? Doktor bir sakin dur daha kışın ortasında. Gelecek ama yani bir ara gelecek. Elbet gelecek. Bir gün yaz da gelecek. Ama yaz gelince de sizin işler kesat. Azalıyor. Azalıyor değil bir mi? miktar azalıyor, evet. En güzel zamanlama pandemi diyorlardı. Maskelerin altında neler oluyor? Sizin haberiniz var mı diye. O aslında neydi biliyor musunuz? İnsanlar sürekli kendilerine bak. Çünkü sevdikleriyle, arkadaşlarıyla görüşmek adına o Zoom'lar, FaceTime'lar vesaire. Kenarda da hep kendimizi görüyorduk ya. Orada insanlar takıldı tabii işte. Yok gözüm, yok burnum, yok çenem vesaire. O yüzden tabii ki pandemi ve pandemi sonrası, hemen pandemi sonrası çok iş oldu. Siz pandemi sırasında çalışıp kapandı bir ara her yer. Siz de kapandınız tabii. Biz yani hiçbir zaman biz kapanmadık. Yani Öyle biz, mi? Tabii yani biz Haksızlık. Biz işimizi yapamazken. keşke yapsaydık. Yani şimdi geriye dönük düşününce yapılabilirmiş diye düşünüyorum ama şimdi inşallah yorumlara şey gelmez ha. Gerim gerilmek istiyoruz. Gerim. Toplumca bütün kadınlar gerim gerilmek istiyoruz. Yüzümüzü gerelim. Boynumu ben de gelmek istiyorum da. İnşallah gereceğiz. Niye az gerginmişiz gibi topluluk olarak böyle yani böyle. Niye geriliyoruz? Ne oldu böyle? 10 yaş mı atıyoruz? 20 yaş mı? 30 yaş mı? Ne oluyor bu yüz gerilince? Kaç yaş geriye gidebiliyoruz? Şimdi iki çeşit gerilme var. Birincisi zihinsel gerilme. İkincisi ise yüz ve boyuna uyguladığımız yüz germe ameliyatı. Ay zihinsel gerilmeyelim. Yüzümüzü boynumuzu gerelim. Allah rızası için. Germe işlemleri genel olarak zaten yüz estetiğinde germe işlemlerinin hepsi yukarıya doğru yer değiştirme, yukarı ve arkaya doğru yer değiştirme. Mantığı aslında işin altındaki mantık şu. Yaşla birlikte yer çekiminin de etkisiyle yer değiştiren yağ pakeleri, cilt vesaire gibi yapıların tekrardan yerine doğru. Japonlar bunu keşfedemedi mi? Her şeyi yapıyorlar. Şu yere doğru değil de yukarıya doğru bir şey. Yaşlanmıyor İçeriden ki de ama bir sürü şey yapılıyor. Niye öyle diyorsunuz hocam? Yüz yogası var. Yani şart mı germek, şart mı yatmak? Şu yüz yogasıyla bu yoga ile böyle bir şeylerle toplanmıyor mu iş? Kesebiliyor muyuz? Olmuyor diyorsunuz. Bilemiyorum diyorum. Ben Denenmişi yok mudur? yani yapanlar var. Tamam, saygı duyuyoruz. Saygı duyuyorum ama yani bunun tabii kanıtlamak gerekiyor. Bunu işte çoklu hastalarda, çoklu kişilerde literatüre sokmak lazım vesaire. Bilmiyorum yani ben en azından okuduğum noktalarda şu anda. Peki bu germe hikayesi de çok net bir örnek var ben şu anda. Benim mesela şu boynu lanet gelsin şunu gererken bunu kesip atacak mısınız? Nasıl gereceksiniz bunu? Hayır. Yer dediğim gibi yer değiştirmeden bahsettik ya. Cilt ister istemez hafifçe aşağı doğru sarkıyor. Buradaki yağ pakeleri, yağ torbacıkları yine yere doğru, yine aşağı doğru yer değiştiriyor. Buradaki kasların ayrışmasına bağlı olaraktan alttaki yağ dokuları ortaya çıkıyor. Bizim yaptığımız şey buradaki yağ dokusunu bir miktar azaltmak, kasları bir miktar alttan germek ve fazlalık cildi de kulağın arkasına. O kulağın arkasında görünmüyor mu onunla? Hayır, yaptığımız kesi çünkü üstüne. Kulağı büyütmüyor mu? Hayır, kulağı asmıyoruz. Sert bir dokusu var. Çok sert bir yumuşak dokusu var. Çok gergin bir yumuşak dokusu var. Onu asmak. Yani yaptığımız kesi aslında hem yüz hem de boyun için hemen saçlı çizginin altından başlayıp kulağın etrafından yani hem bu çizginin içerisinden sonra tragus dediğimiz şu yapının arkasından kulağın üstüne dönüp sonra da saçın içine giriyor. Bir orası kalmıştı diyorsunuz. Oraya da konduruyoruz. Haklı yani. Yapacak bir şey yok. Acıyor mu hocam? Acıyor mu? Çok acı oluyor mu? Ha? Gerçekten. Yani yüz İyileşmesi çok uzun sürmüyor mu? sürer, bir miktar sürer. Yani hani muhtemelen burunla birlikte en uzun iyileşme süresine sahip cerrahi girişimimiz ama ağrısı kesinlikle burun, yani en azından hastalardan aldığımız feedback'ten bahsediyorum. Burun kadar değil. Peki ger bunun sonu var mı? Mesela daha çok ger istiyorum diyor mu hasta? Ya da onun bir ölçüsü var mı? Seni şu kadar gererim, şu kadar yaş geriye döndürürüm. Yaşı geri döndürmek değil tabii ki. Yani onun o sayıyı verebilmek mümkün değil ama şimdi belirgin bir örnek de var
Türkiye'de hani bir aralar internette bayağı sosyal medyada dolaştı. Yani ağzını kapatamayacak kadar germek ve şuralardan işte salyaların akması vesaire. Bunu istemeyiz tabii ki. Burada bir dur demek lazım. Burada bir hastayla da bunu paylaşmak lazım. Yani bizim yaptığımız işlem aslında kişinin garip işte o stigma vardı ya, şaşkın, evet, sürekli değil mi? Gergin surat Evet. ifade. Ya gerince sen de gergin oluyorsun sen. Ama bizim işte kullandığımız teknikler geliştikçe ve şimdi bugün kullanılan tekniklerle birlikte cilde olan yük çok azaldığı için, cilde uyguladığımız yük çok azaldığı için alt katmanlara daha çok yük bıraktığımız için bu ciltteki o ekstrem böyle çarşaf çekilmiş görüntüsü artık olmuyor. Çok daha doğal, çok daha natürel bir görüntü olmaya başladı. Ama dediğim gibi limitasyonlar tabii her hastaya göre farklılık gösteriyor ama uygulamak lazım limitasyonu. En küçük kaç yaşa yapıyorsunuz? Yine onun bir yaşı yok. Hatta Ya mesela size gelenlerden 20 yaşında biri de. Çünkü artık onun da biraz cılkı çıktı o işinde. Gördükçe 18 yaşında da 15 yaşında falan botoks yaptırmak isteyenleri duyuyoruz. Yani biraz fazla, benim şuramda çizgi var, oramda bir şey. En genç kaç yaşa yaptınız mesela ya da duydunuz? en genç şöyle bir hastamız oldu. Gençlik çağı akne, yani gençlik çağı sivilceleri çok aşırı olan bir genç hanımefendi vardı. Onun tabii yüzünde çok fazla girinti çıkıntı vardı. O skar oluşumu, yani yara oluşumundan kaynaklanan. Orada cilde aknenin, o sivilcenin oluşturduğu yağ nekrozu dediğimiz yağın çürümesi nedeniyle de o girintiler o yüzden oluşuyor zaten. Orada o girintiyi biraz daha kalın bir yağ dokusunun üzerine alabilmek adına biz bir germe yapmıştık. 19 yaşındaydı. Girintinin üzerinden çekip daha dolu bir yağ miktarının üzerine koyup hiç olmadı o girintiyi dışarı doğru itmesi için ona yapmıştık ama estetik maksatlı genellikle 40-50 yaş arası çok daha sık tercih edilir. Sadece boyun ve yüz mü gerilir? Alın da gerilir, kaş da gerilir. Kaş gerilir mi? tabii Yani kaşı kaşı böyle astığınız zaman astığınız gelir. Ay ne gelir. bileyim, vücutta başka mesela kol, bacak. Gerilir ama çok ahkam kesmeyeyim. Konuyla ilgili başka arkadaşlarım eminim daha güzel anlatacaklardır. Anladım, yani sizin uzmanlık gerginlikte. Bizim yüz ve boyun. Boyun. Peki ben bunu germem canım, artık bu kadar da değil dediğiniz bir şey var ya, ya da ay geremem, ben ne kadar gerirsem geriyim gerilmez. Yok. Ya mutlak. Şöyle hani ya bunda da artık yapılacak bir şey yok noktasında. Ne bileyim, cildin işte cinsidir, Evet. bir şeydir, yumuşatıyorum şu an konuyu. Evet, yani çok aşırı sarkmış. Çok cilt hasarı çok fazla oluşmuş. Yine hastaya anlatılır bu. Sağlayacağımız yarar şu kadardır falan, eğer onu ikna edebilirsek yaparız ama çok ekstrem bir şey. Bazen öyle oluyor ya. Bazen geliyor hasta diyor ki işte şuram olsun, şuram olsun falan, işte bir 30 yaşına döneyim işte gözlerimde şu. Ama yok, o yapı yok yani. O kemik yapısı yetersiz, yağ dokusu yetersiz, cildin kalitesi. İşte o yüzden bunu açıklamak lazım aslında. Çok fena şeyler görüyoruz çünkü ya. Yani o kadar bariz ki, böyle germiş ama kardeşim niye gerdin, germeseydin keşke dediğimiz bizim oluyor. Onun için siz de o işe imza atıyorsunuz. Bence siz çok atmıyorsunuz da öyle şeylere zaten. Dediğim gibi biz hep daha doğal olmak, daha, şimdi İngilizlerin bir lafı vardır diyeceğim. Selena'nın bana laf edecek oradan. O yüzden Türkçe konuşunca zerafetle yaşlanmak diye. yaş aldığımızı kabul etmek. Kabul ediyoruz ama zerafetle kabul ediyoruz. Kabullenir. Yani onu sağlamaya çalışıyoruz işin açıkçası. Yani burada maksat hani 30 yaş gençleştim, işte şeye döndüm, ne o, genç kıza dönüştüm, genç erkeğe döndüm. Değil. Yaş alırken oluşan ufak tefek değişiklikleri biraz germeyle, biraz dolguyla, biraz işte botoksla vesaire. Kadınlar çok yapıyor da şimdi erkeklerin de gördüğüm kadarıyla göz önündeyse eğer, ne bileyim bir ekran yüzüyse, şuysa buysa, yahut da hani sizler gibi estetik için gelenlerin, estetik kaygısı olanların diyeyim, doktor. Kim mesela? Erkek. Kim mesela? Doktor. Ya da Doktorlar ya da oyuncular, şarkıcılar mesela. Geren erkekler, ne bileyim kim, ben de bilmiyorum. Attım bir şey ortaya ama isim de gelmiyor aklıma, mutlaka vardı. Var bir tane, söylemem arkadaşım. Hayatta söylemem. Çok da güzel, çok yakışmış. Gerdiren bir erkek arkadaşımız var. Söylemem. Bir şarkıcı arkadaşımız var, neyse. Çok da güzel olmuş. Açık açık da söylüyor hatta. Erkeklerde daha az geliyor başınıza değil mi? daha az geliyorlar. Evet, erkekler daha az geliyor. Yani bu arada sadece Ciltleri gergin ondan mı? Yok. Kendileri gergin ondan mı? Yeterince gerginler. Bir şey söyleyeyim. Dünyada böyle bu arada.
Yani erkeklerde yüz germe her ülkede daha az. Peki bir şey söyleyeceğim. Oyuncular için çok riskli değil mi bu ya? İfade gitmiyor mu? Mimikler gitmiyor mu? Öyle balık gözü gibi bakanlar var. Hiç değil. Dediğim gibi kullanılan teknik önemli burada. Yani şimdi bizim kullandığımız teknikte ne kasa zaten bir müdahalemiz yok. Cilde de çok çok az gerginlik sağlıyoruz. Arada kalan tabakayı çekiyoruz. Arada kalan tabaka zaten o bütün yükü aldığı için Ah canım. belli bir süre sonra o kendini salıyor ve çok daha doğal, çok daha natürel bir sonuç oluyor. En pahalı işlem yüzle boyun. Ben de gide seçe bunu. Ama şöyle kalıcılığı da herhalde En çok. Onu gerdikten sonra bir daha botoks, dolgu, molgu hiçbir şey yok mu? Şöyle zaten ameliyat içerisinde eksik gördüğümüz yerlere biz yağ enjeksiyonu yapabiliyoruz. Yani göbekten veyahut da iç bacaktan aldığımız yağları gerekli yerlere tekrardan sıkabiliyoruz veyahut da O yerleştirebiliyoruz. da kilo alınca ama suratta yağdan fırtlamıyor mu? Hayır. Gerçekten mi? Bunu ben çok duyuyorum çünkü. Yani vücudundan alınan yağ yüze enjekte edildiği zaman, kilo aldığın zaman yağdan hemen başlıyoruz ya, surat da şişiyor gibi bir şey diyorlar. Şimdi şöyle kullanılan biz koyduğumuz yağın yaklaşık %40 ile 50'sinin zaten eriyeceğini varsayıyoruz. Yani orada kalmayacağını varsayıyoruz. Bir %50'lik kısım var kalacak olan. Biz kilo aldığımız zaman yağ hücresi ekstra orada oluşmuyor. Yani tekrardan yağ hücresi oluşmuyor. Büyümüyor mu? Büyüyor. Büyüyor Hücrenin işte, kendisi büyümüyor büyüyor. mu yüzde o zaman? Yani ne kadar kilo alacaksınız ki? Bilmiyorum. Valla alabilirim yani, o bana bağlı. Bir şey söyleyeceğim. Kilo verince mi daha genç olur insan, yoksa gerdirince mi? Gerdirince bence. Hadi ya. Hem kilo verip bir de üstüne gerdirirsen tadından yer. Ama çok da kilo vermemek lazım. Çok kilo verince de iyice iskelete dönüp de iyice böyle... Peki cildi yani sarkması. kiloyu ver öyle seni gereyim dediğiniz oldu mu hiç? Yok. Bence o gereksiz bir bekleme. Gereksiz de bir... Ama ya kadın o ya işlemi yaptırdıktan sonra kiloyu verirse ondan sonra Tamam. bir daha gereceksiniz Yok. çünkü, değil mi hocam? Hayır. Diyorum ya. Hocam, Bak şimdi bir dakika, hocam, bir dakika, hocam, bir dakika, hocam. bir dakika. Katlandı iş zaten en yüksek fiyatlı işler. Hayır. Kesinlikle katılmıyorum. Bir gerenini bir daha gelmiyor musunuz? Seneler sonra, 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra Ay bir daha yapılıyor bir de. yaş alma devam ettiği sürece bütün bu her şey için geçerlidir. Ay yok onlar tamam da ben germe sonsuza kadar bir geriyorsun bir daha germiyorsun Yok zaten. yok. Yani yine bir 15, yani artık süreyi vermemek lazım ama çok uzun bir süre sonra tekrardan cildin yer çekimine bağlı yer değiştirmesiyle. Yani bir sonuç değil germe. Sonuç yaşlanmayı engelleme. Böyle anlatılıyor iyisi. yani. Bir gerdi bir daha başka bir şey yapmana gerek yok. Oh tamam artık. Botoksun da bitti, dolgun da bitti. Hayır hiçbir şey yok yok. Hayır. Zaten botoksta dolgu Dolgu değil de botoks değil. Evet, genel manada şimdi alın gerdikten sonra, kaş kaldırdıktan sonra botoks belki azalabilir. Ama orada da göz etrafındaki kaz ayaklarını engellememiş oluyorsun mesela. Yani kaş ortasında işte sürekli bu hareketi, kaş çatmayı engellememiş oluyorsun. O yüzden onu engellemek adına botoksu mutlak surette Gerince kullanmamız yüzümüzü gerekiyor. bunları yapabiliyoruz. Tabii şimdi şöyle anlatayım. Yüzü çok kısaca detaya giriyorum. Buyurun. Lütfen sakinleştirmeyin beni 2 dakika. Doktor sakin. Peki. Yüzü 3'e bölüyoruz. 1/3 üst, 1/3 orta, 1/3 alt. Yüz ve boyun germe 1/3 alt taraf için genellikle yapılır. Belli başlı teknikler var. Sadece buramı yaptırabiliyor muyum yani? Buralara girme, burada kal doktor diyebilir Evet, miyim? sadece işte bu bulldog Buldoglar. dediğimiz işte boyundaki kırışıklıklar, boyundaki ne güzel. katlantılar bunları kaldırabiliyoruz ama belli başlı tekniklerde orta yüze de etki edebiliyoruz. Yani orta 1/3'e de yine yüz germe yaptığımız zaman özellikle bizim kullandığımız derin plan dediğimiz işte genişletilmiş derin plan dediğimiz teknikte orta yüz ve alt yüzü aynı anda yukarıya doğru alabiliyoruz. Kaç saat sürüyor bu ameliyat? Hastanın hastaya değişkenlik göstermekle birlikte yine bir 3-5 saat arası sürüyor. Oo, bayağı. Biraz sürüyor. İyileşmesi de bunun uzun sürüyor. Evet. Burada korse var. Burada korse var. O korse nasıl bir şey? Burada korse var. Daha doğrusu ben korse kullandırıyorum. Aynı zamanda hemostatik dikiş dediğimiz bir şey var. Gelmedi. Tamam devam ediyorum o zaman. Doktor bir sakini bırakın. Yani şu an gerçekten uzaya gitmiş kadar şey hemostatike. Hemostatik dikişler yüze attığımız, cilde direkt attığımız dikişler. Bunlar orada kan birikmesini engelliyor. 2-3 gün içerisinde onları alıyoruz. Ben korseyi de yaklaşık 5 gün kadar kullandırıyorum. Ama bunu kullandırmayan arkadaşlar da var, hocalarımız da var. Tamamen kişisel tercih. Ben daha
iyi olduğunu düşünüyorum. İlla yani bunu %100 kanıtlayan bir şey yok. Peki burada attığımız atık maddelerimiz var mı? Var. Nereye atıyoruz onları? Onları da mı Yakıyoruz, Onları da yakıyoruz. Nasıl yakıyorsunuz hocam Ben ya? yakılıyor diye biliyorum. Yani sonuçta Tam nasıl yakıyorsunuz? Hastayla torbaya verilen şeyler var, onu biliyorum. ne yapacak? Pilava mı koyacak? Yağlar, çıkanlar geliyor. Yok, gerçekten merak ediyorum, nereye gidiyor bunlar ya? Yanıyor mu? Atık maddeye mi gidiyor? Gömülüyor mu? Orada ne yapıyorlar ben de bilmiyorum. Google'layalım mı bunu? Hocam? Nereye gitti? Hakikaten hiç düşünmüyorum. Evet, Benim işte bildiğim ama yakılıyor. Yani insineratöre gidiyor ve yakılıyor. Ha, anladım. Niye? Benim yani ben yakmak istemiyorum belki. Benim maddem o ya. Tamam, çıkarttım turşusunu kuracağım, ne bileyim ben işte. Soruyu hastaya sormuyorsunuz böyle bir şey ne olur diye. Doğru söylüyorsun. Ya da Yani bunu yok. soran hasta yok mu hiç yahu? Bir sünnet derisini biliyorum. O alınıyor. Ben de şeyi biliyorum hocam. Damat dolgusunu biliyorum bununla ilgili olarak. Çok uzağız ona. Bunu söyleyeyim. Sizin bölgeye uzak. Bizim çok uzak bizim bölge. Ama Yüzde çalışıyorsunuz. yani yeni ben de duymaya başladım. Hani Duyuyorsunuz değil bayağı mi? popüler oldu. Kimle konuşayım ben bunu? Yani merak et, yani şey olarak sor. Çok yanlış anlaşılacak. Güzel bir yerden. Tamamen bilimsel ve hani sohbet edip ihtiyacı olanlara aktarmak istesem. Kiminle konuşayım Ürologlarla. gerçekten? Ürolog mu yapar? Ama bu bir plastik cerrahi işi falan değil mi yani? Ya ben birkaç kişi var biliyorum. Yani Yaptıran mı? Yok, yapan birkaç kişi var. Onların hepsi ürolog. Yapan bilmiyoruz. Yapan henüz ya da bana söylenmedi. Yaptıran, ha, bilmiyorum anladım. yani. Peki. Ürologlarla çalışıyor. Ürologlar. Anladım. Peki, tamam. Acaba bu konuyu yani şaka bir yana gerçekten şu an çok gündem, çünkü şeye girmeye başlıyormuş, biliyor musunuz onu? Ne derler onun adına? Doping gibi bir duruma dönmeye başlamış. Geçen bir kayakçı kullanmış bunu kayakta. Yani şimdi nasıl anlatayım hocam, işte şemsiye formu oluyormuş, kayarken bir şeyler oluyormuş falan. Şaka yapıyorsun. Hayır ve sonuçta bu bir dopinge girmeye başlamış. Hani dopingde de nasıl bunu çözecekler filan. Bu bir merak konusu şu an. Çok konuşuluyor. Ben onu okumadım. Bir ara bir araştırayım onu. Yalan mı söylüyorum hocam? Şimdi bana Yani inanmıyor. onu gerçekten bir Gerçekten öyle. Neyse, biz bölge değiştirelim. yukarıya çıkalım biz. Kendi bölgemize gelelim. yukarıya dönelim. Peki, bir şey söyleyeceğim. Mesela böyle bir ameliyatı yapacağız diyelim ki. Hani size bir sıralama sorsalar. Ben işte burnumdan memnun değilim. Yüzümü gerdirmek istiyorum. Kaşımı şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Yatır beni hocam dese. Hepsini bir arada mı yapıyor? Hepsini bir arada sever. Bir kere de. Yatır beni hocamlar. Yatır beni hocam derken yani Paket program. evet, paket program gayet Evet, mantıklı evet, değil mi? evet. Çok Zaten- teşekkür ederim. Ne kadar kötü niyetli insanlar var benim karşımda ya. Ben gülen bir kişi gördüm şahsen. Diye hem de. Gerçekten yani böyle hepsini paket program Evet. mı? Evet. Yani o da yani o bir tercih. Bizim de seveceğimiz bir tercih. Çünkü sonuç olarak bir kez anestezi veriyorsun. Alt yüzü iyileştirdin ama orta yüzde alnı iyileştirmedin. Kişi de biraz şey olabiliyor. Yani burası çok güzel gözüküyor ama buradan çok memnuniyetsizim vesaire. O yüzden toplu onlar bizim bileşik ameliyatlar, işte çoklu ameliyat dediğimiz ameliyatları gerçekleştirdiğin zaman her noktaya iyileştirme sağladığımız için bence hastanın, kişinin çok daha mutlu olduğunu. Tek hekim olarak mı giriyorsunuz böyle bir ameliyata? Çok uzun bir şey o. Tabii uzuncana sürüyor. Yani ortalama yine bir 8 saate kadar Ne yiyorsunuz, ne sürebiliyor. içiyorsunuz hocam ameliyata girmeden? Ameliyatta yorulmuyor musunuz? Beliniz ağrımıyor mu? Ya onu çok düşünmüyorsunuz ya ameliyatta. Yani o Hadi ya. hani kaptırıyorsunuz kendinizi. Kaptırdığınız zaman kafayı bir kaldırdığınızda zaten akşam olmuş oluyor ama çok da güzel bir sonuç çıkmış oluyor. Oo, hakikaten ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Kaç saat uyuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? şöyle- Bunun için yani maraton gibi bu özel bir şey gerekiyor mu? Evet, şöyle şimdi ameliyatlar arası işte aletler değişiyor. Kullandığımız sistemler değişiyor. Bu sistemlerin değişmesi için de bir 5-10 dakikalık aralar mutlaka oluyor. O 5-10 Orada dakikalık arada filmlerdeki gibi böyle yapan hemşireler şöyle falan. şey alan. Ha, böyle. Hasta bitik. Hasta bıraktı kendini. Ama hasta kalkınca her şeyi düşünecek. Düşünebiliyor musun? Bütün o ameliyat yapılıyor. 7-8 saatlik ameliyattan çıkıyorsun. Her yerin sargılı. Aslında onun devamında yani tamam bir avazda çıkarıyorsun, yatır doktor, ama kaldır doktor var bir de ondan sonra. Yanlış anlaşılmasın bu da. Evet. Lütfen. Yani hani beni yatır. Yatırdıktan sonra da kaldır kısmı var doktor. Kaldır doktorun Programın ismini Doktor bir sakin. Bir sakin.
Evet, bence de çok daha sıkıntılı bir süreç ama en bittiği zaman da yani ki bu kadar uzun sürmüyor gerçekten. Yani 7 güne kadar 5-7 gün sonra artık iyice toparlamış. Tabii ödemler ve morluklar dışında bittiği zaman bence çok daha mutlu olabiliyor aslında. Çünkü dedim bütün her şey düzelmiş oluyor. Tabii ya, sonuca direkt gidiş. Aynen. Anladım. Bu güzel acılar bunlar der bizim asistanlar hep. Öyle. Doğru ama ya. Hiç asistanları ameliyat ettiğiniz oluyor mu? Ameliyat da demeyeyim ya. O küçük işlemler şu bu. Yani küçük işlemler de yapıyoruz. Yaptım ama eski çalıştığım hastanede ameliyat etmiştim. Ha, anladım. Çünkü yani sonuçta isterseniz tabii ki estetik bir şey yapıyorsunuz ve görsel olarak yani şey gibi çok body shaming diyecekler şimdi, kızacaklar bana ama ne yapayım öyle, hani diyetisyene gittiğiniz zaman diyetisyen çok kiloluysa bir güven sağlamıyor insana ya. O ya da yani dediğim gibi hani siz de kendinize bakıyorsunuz. Sonuçta asistanlarınız yahut sizinle birlikte olan kişilerin de kendine, çünkü öyleler yani, o kadar güzeller ki kendileri. Aynen öyle. Yani onlar da o dikkati, özeni, herkes geliyor kendine bir şey yaptırıyor. İlla ki şey de değil. Cilt bakımları, pırıl pırıl oluyoruz, Evet. o somon DNA'lardan falan bir çıkıyoruz. Şıkır şıkırız yani. Onların da canı çekiyordur. Katılıyorum %100. Biz bir şey vermeye çalışıyoruz. Biz bir şey aktarmaya çalışıyoruz. Hatta kişide bir değişiklik sağlamaya çalışıyoruz. Yine body shaming mi olacak şimdi? Güzel. Artık yapacak bir şey yok hocam. Güzellik konuşuyoruz. Kime yani- göre, neye göre? Evet yani. İnsan kendini güzelleştirmek istiyorsa. Bence de güzel. gelen aslında güzel bir şey gördüğü Tabii. zaman, güzel bir insan, güzel bir Evet. suret gördüğü zaman o da belki birazcık dediğiniz gibi biraz daha güven duyuyor olabilir. Ben sizin orada duyuyorum mesela, erken geliyorum diyelim ki. İşte maşallah sizin içeride de zaten sirkülasyon var. Bekliyoruz orada. Bir sürü erkek, bir iki tane gördüm Var. evet, ama daha çok kadın ağırlıklıydı. Kadınlar birbirine şeyi sormaya başlıyor. Sizin neresi? Ya da böyle bir yeri dudağımı yaptırdınız. Ay çok güzel olmuş. Şurayı mı çektirdiniz? Çok güzel Var olmuş. tabii. Onlar bence kızlara daha bile çok soruluyordur. Kesin soruluyor. Zaten bizim kızların yani benim asistanların ikisi de çok tatlı zaten, tanıyorsunuz. Her ikisinde de yapılı şeyler olduğu için ona kendi tercihleriyle Tabii. yaptırdıkları şeyler olduğu için onlar süreci de daha rahat anlatabiliyorlar. İşte şöyle oldu, bu kadar ağrıdı, bu kadar gün şiş kaldı, bu kadar gün işte kızarık kaldı. Tabii. Sonra toparlayıp çok daha rahat Tabii anlatabiliyorlar. o yaşayan, deneyimi olan Evet. biriyle çok daha. 15 saniye. Başladık. 15 saniye. Bu sefer daha fazla soru sıkıştırırım. Bu sefer belki geliyor. 15 saniyeye. Gerçekten değer mi? Evet. Tekrar yapılır mı? Evet. His kaybı olur mu? Bir süre. Sonuç ne zaman tam oturur? 6 ay. Kaç yıl gençleştirir? 20. Sigara etkiler mi? Çok. Fazla gerilirse geri dönüşü var mı? Yok. Mimikler Var. azalır. Var. Fazla gerilirse geri dönüşü önce yok geldi, sonra var geldi. Hemen yok. Zamanla var. Bir dakika, hakikaten ya, ay çok olmuş, ne yaptım ya Rabbim diye çıktı. Hani bu dolguyu eritiyorlar da buna bir şey de yapamazsın. İlk başta zaten çok gergin olacak. Zaten Çünkü- gergin oluyordur zaten. hayır. Bu ameliyata girerken bir gerginlik Hayır. var. Yani bir miktar Tamam, şişlikler fazla. fazladan yaparız ki çünkü nasıl olsa anlayacağını biliriz ya. O yüzden bir miktar fazla gereriz. Ondan sonra o kendiliğinden yavaş yavaş iner. Psikolojik olarak hazırlıyorsun. Ama çok oldu mu onu artık zamanla. Yani yaşla birlikte Hiç böyle sokakta giderken ah gerdirmiş, bu da çok gerdirmiş dediğiniz oluyor mu? çok nadir olarak. Ama çok anlaşılıyor, belli oluyor yani, değil mi? Gel, Geldim. gel ya. Kulakım benim. Bu kepçe kulak. Yani natürelliği ne kadar sağlayabilirsen o kadar iyi bence. Tabii. O yüzden fazla germek zaten yani yapamazsın zaten. Bizim kullandığımız teknikte fazla germek zaten çok mümkün değil. Fazla gergin görüntü genellikle cilde çok fazla asılınca oluyor. Ne demek o aslında önce? Cilt Çok buradan gerince yani. Evet, çok fazla gerince oluyor. Biz zaten cildi çok az geriyoruz çünkü daha şeye dönük, alt katmana dönük bir uygulama yapıyoruz. O yüzden çok fazla gerilmiş görüntü oluşturma ihtimalimiz çok düşük. Şu an gerçekten dürüst cevap istiyorum. Ama dürüst cevap istiyorum hocam. Doğru söylüyorsun. Hepsinde tamam. Yüz germe mi daha çok hayat değiştiriyor? Boşanma mı? Boşanma. Yani evet, doğru. Peki hocam. Peki. Allah boşatmasın diyelim. Ne diyeyim? Yüzü gerdirin, boşanmayın yani. Sevenler. Tabii ki yani çok daha büyük bir değişiklik bence. Mayın. Mayın. Mayın dedim. Ya mayın dedim canım. Mayın. Teşekkürler. Teşekkürler.